Eğer geçmişe gidip Shakespeare oyunlarını verseydiniz, gerçek yazar kim olurdu? Ya da bir geminin tüm parçaları tek tek değiştirilirse, o gemi hala aynı gemi midir? Ya da evren bu kadar büyükken neden hala uzaylıları bulamadık? Bu soruların net bir cevabı yok. İşte bu yüzden çok özel sorular. Çünkü paradokslar cevap vermek için değil, burayı daha iyi çalıştırmak için var. Ve bu videoda beyninizin sınırlarını zorlayan paradoksları konuşacağız. Ve en önemlisi, bir paradoksu nasıl analiz edebilirsiniz? Onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bilmiyorum aranızda benim gibi manyaklar var mı ama bazen şöyle düşünce kalıplarına dalıyorum. Bir şeyler düşünen Hüseyin'i izleyen başka bir Hüseyin hayal ediyorum. Sonra o iki Hüseyin'i gözlemleyip bunu bir YouTube videosuna dönüştüren üçüncü bir Hüseyin oluşturuyorum. Sonra tüm bu senaryoları kafamda oluşturduğumu görüp bundan etkilenen sizleri hayal edip aslında tüm bunları da kafasında kurgulayan ve sizi etkilediğini düşünen başka bir Hüseyin oluşturuyorum. Ve tüm bu düşünce sarmalları da bir gün böyle bir video yaparım ve bu örneği kullanırım diye düşünen, o ara duş olan Hüseyin'in kafasından geçiyor. Şimdi arkadaşlar ben deli falan değilim. Gerçi niye kendimizle konuşmalıyız videosundan sonra aranızda benim manyak olduğumu düşünenler vardır. Ama az önce bahsettiğim o düşünce yapısı herkeste var. Şimdi bu tarz bir düşünce yapısı metakognisyon olarak adlandırılabilir. Yani zihnin kendi düşüncelerini gözlemlemesi ve üzerine düşünmesi. Diğer yandan da bu düşünce yapısı strange loop dediğimiz bilincin katmanlar arasında dolaşıp sonunda tekrar başladığı yere dönmesi gibi bir şey. Yani zihnin kendi üzerine kıvrılması. Herkes böyle düşünmez. Kendi üzerine düşünen, analitik ve yaratıcı zeka yapısına sahip insanlar bu tarz iç içe geçmiş düşünce kalıplarına dalabiliyorlar. İşte böyle bir düşünce yapısına dalmak paradokslarla haşır neşir olmaktan geçebiliyor. Veya böyle bir düşünce yapısına sahip olduğunuz için paradokslarla haşır neşir olabiliyorsunuz. Şimdi gelelim paradokslarımıza. Bir paradoksu ele alırken sakın onu kısa cevaplarla çözmeye çalışmayın. Çünkü bunu yaptığınızda onu basite indirgiyorsunuz ve derinliği kayboluyor. Bir bakıma beyin jimnastiği yaptığımız için paradoksları ele alırken onların derinliğini kavramak ve kendimizden de ihtimaller katıp onları zenginleştirmek bize daha geniş bir perspektif kazandırıyor. İlk olarak klasik bir paradoksla başlayalım. Shakespeare'in tüm eserlerini alıp zamanda geriye giderek ona verseydiniz, o metinleri ilk kim yazmış olurdu? Çünkü siz Shakespeare'den aldınız. Shakespeare de sizden aldı. O halde metinleri ilk kim yazdı? İşte bu nedenselliğin başlangıcının kaybolduğu bir zaman döngüsü. Ya Shakespeare'dir ya da ben demek işin kolay kısmı. Şimdi kafa yoralım. Zaman yolculuğu mümkünse birçok fazla ihtimal var ama en yaygın ihtimallerden birincisi geçmiş bir yerlerde kayıtlıdır. O halde biz şu andayken geçmiş hareket halinde değil, durmuş halde olmalı. Ya da hareket halinde ise her anın hareketi ayrı ayrı hareket ediyor olabilir. Her zamanın oynandığı çoklu evrenler gibi. Şimdi biz geçmişe gideceksek ve şu anki zaman çizelgesinin bir parçasıysak, o halde geçmişe gidebilmek için şu anki zaman çizelgemizin geriye sarılması lazım. Ki bu da aynı zamanda bütün yaşamın geriye sarılması demek. Tüm atomların, yıldızların, gezegenlerin, hani su damlalarının o adamın dönemindeki konumuna geri sarılması demek. Hani Sihirli Annem'deki zaman geriye aksın muhabbeti. Hani bunu hayal edebiliyor musunuz? Ki adama yazdıklarını vermeyi bırakın, hani gidebilmek çok apayrı bir mesele olacak. Aynı zamanda her şeyin akışta olduğu bir nedensellik zinciri var ve geçmişte yaptığımız müdahale aslında zaten olmuş olan bir şey. Örneğin Doctor Who izleyenler bilir. Vincent van Gogh'un kendi sergisini ziyaret etmesi gibi gelecekten gelen bilgi kişiyi değiştirir ama zaman çizgisini bozmaz. O olay zaten gerçekleşmiştir ve bizim müdahalemiz de zamanın değişmez bir parçasıdır. Ama ya geçmiş sabit değilse? Geriye doğru her şeyin sarıldığı için biz zaten zaman çizelgesinin işlenmeye başladığı yeni örülen nedensellik silsilesine müdahale ettiğimiz için her şey çok değişebilir. Örneğin bu diziyi izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Şimdi daha da çılgın bir ihtimale geçelim. Tüm zamanların yaşandığı çoklu evrenlerin varlığı. Geçmişe gitmek için evreni geriye sarmamıza gerek yoktur. Bizler tüm zamanların yaşandığı evrenler arasında hareket edebiliyoruzdur. Shakespeare'in yaşadığı yılı ve o evreni bulup oraya müdahale ettiğimiz
bahsettiğimizde aslında kendi zaman çizelgemizde olduğumuz evrenden ziyade Shakespeare'in bulunduğu evrendeki zaman çizelgesine müdahale ediyoruz. O yüzden geçmişi değiştirdiğimizi sandığımızda aslında farklı bir evrenin akışına müdahale ediyoruz. Hatta biz de kendi evrenimizden varlık olarak ayrıldığımız için kendi evrenimizin zaman akışına müdahalede bulunuyoruz. Çünkü bizle bağlantılı bir zaman akışı var. Bakın, geçmişe gidip Shakespeare'i bulma senaryosunda daha bir sürü şey yazılabilir, söylenilebilir. Ama şimdiden bile daha bu adama ulaşmadan bir sürü şey oluyor. Ya abi basit düşünelim, kasmayalım bu kadar, gel paradoksun özüne odaklanalım derseniz eğer, hadi diyelim gittik verdik. Şimdi direkt bu adam bunları alıp hiç kalem oynatmadan piyasaya sürebilir. Ama bu sefer de kaderin tatlı cilvesi belki doğru şeyler doğru zamanda ve doğru yerde olmadığı için belki bugünkü kadar çok iyi metinler olmaz. Ya da çok daha iyi olabilir. Ya da kalem oynatır, orasını burasını değiştirir derken ortaya farklı bir eser çıkabilir. Ya da verdiğimiz metinler sebebiyle Shakespeare'in ilhamı kaybolur ve ortaya metinler asla çıkmaz. Bakın, daha benim buraya eklemediğim, sizin aklınıza gelen bir sürü şey olabilir. Şimdi tam olarak ne demek istediğimi anladınız mı? Paradokslara cevap vermiyoruz. Onları yaşıyoruz. Aslında burada bir düşünce deneyi gerçekleştiriyorsunuz. Peki harbiden yazar kim? Hadi bakalım, yorumlara yazın. Şimdi gelelim diğerlerine. Shakespeare örneğindeki gibi bunları ele almayacağım. Derinliklere inme işini sizlere bırakıyorum. Theseus'ın gemisi. Değiştirilen bir şey hala aynı şey midir? Bir tane gemi hayal edin. Bu orta çağdaki gemiler gibi olabilir. Bu geminin zamanla en küçük parçalarına kadar her şey değişiyor. Her şeyi. Dümenin ahşap kolundan alt güvertedeki kameraların en küçük çivisine kadar. Ve yıllar içerisinde geminin her parçası yenileniyor. Sonunda orijinal gemiden tek bir parça bile kalmıyor. Şimdi soru şu: bu gemi hala Theseus'ın gemisi mi? Ve biz o çıkartılan parçaları tekrar bir araya getirip ve yeni bir gemi inşa edersek hangisi Theseus'ın gemisi olur? Şimdi gelelim büyük baba paradoksuna. Bu paradoksta sen geçmişe gidip büyük babanı baban doğmadan önce öldürüyorsun. Sorun şu: eğer büyük babanı öldürürsen baban doğmaz. Baban doğmazsa sen doğmazsın. Sen doğmazsan geçmişe gidip büyük babanı öldüremezsin ama öldürmediyseniz o hala yaşar. O yaşarsa babanız doğar. Babanız doğarsa siz doğarsınız. Siz doğarsanız geçmişe gidersiniz ve yine öldürürsünüz. İşte burada zaman kendi kuyruğunu ısırıyor gibi bir şey. Şimdi geldik mantığın kendi üzerine kıvrıldığı noktaya. Bu paradoksların ortak özelliği, bir önermeye doğru dediğimizde yanlış oluyor. Yanlış dediğimizde ise doğru. Pinokyo paradoksu. Aslında bu paradoks klasik liar paradoksunun bir versiyonu. Pinokyo burnum uzayacak derse ne olur? Eğer burnu uzarsa doğru söylemiştir. Ama burnu yalnızca yalan söylediğinde uzar. Eğer burnu uzamazsa yalan söylemiştir. O zaman da burnunun uzaması gerekir. İşte buna ne doğru diyebiliyoruz ne de yanlış. Gelelim Russell'ın paradoksuna. Bu paradoks 20. yüzyılın başında matematiğin temellerini sarsan bir paradokstu. Bir küme düşünelim. Kendini içermeyen tüm kümelerin kümesi. Şimdi soru şu: bu küme kendini içeriyor mu? Eğer içermezse tanım gereği kendini içermelidir. Eğer içerirse artık kendini içermeyenler kümesinde olamaz. Şimdi sıradakine paradoks demek doğru olmaz ama tramvay problemini bu videoya eklemeseydim üzülürdüm. Çünkü acayip düşünce sarmallarında kaybolabileceğiniz bir problem aslında. Bir tren kontrolden çıkmış şekilde raylarda ilerliyor. İleride rayın üzerinde 5 kişi bağlı. Kaçmaları mümkün değil. Ama sizin önünüzde de bir makas var. Makası değiştirirseniz tren diğer raya geçecek. Orada ise bir kişi bağlı. Soru basit. Makası çeker misin? Çekerseniz bir kişi ölecek. Çekmezseniz 5 kişi. Ama şimdi küçük bir değişiklik yapalım. O 5 kişinin içinde sevdiğiniz birisi var. Diğer raydaki kişi ise tanımadığınız biri. Kararınız değişir mi? Peki ya tam tersi olsaydı? Şimdi geldik hukuk alanında olan arkadaşınıza soracağınız paradoksa. Protagoras adında ünlü bir hukukçu var. Öğrencisi Euthyphros ondan ders almak istiyor ama ücreti ödeyemiyor. Protagoras diyor ki ilk davanı kazandığında bana ödeme yaparsın. Öğrenci kabul ediyor. Dersler bitiyor ama öğrenci hiçbir dava açmıyor. Bunun üzerine Protagoras mahkemeye gidiyor ve şimdi döngü başlıyor. Protagoras'ın mantığı şu: eğer öğrencim bu davayı kaybederse mahkeme onun bana borçlu olduğuna karar verecek. Eğer kazanırsa ilk davasını kazanmış olacak ve anlaşmaya göre bana ödeme yapacak. Yani her iki durumda da para benim. Euthyphro's'un mantığı şu: eğer davayı kazanırsam mahkeme bana borçlu olmadığımı söylemiş olacak. Eğer kaybedersem ilk davamı kazanmış olmayacağım. Yani her
her iki durumda da ödeme yapmam gerekmiyor. Şimdi soru şu, haklı olan kim? Şimdi geldik son paradoksa. Bu paradoksta hayal gücünüzü kullanarak algınızda yarattığınız hayali hissetmeye çalışın. Fermi paradoksu. Uzaylılar nerede? Evrenin büyüklüğünü kavramaya çalışalım. Şimdi odanızdayken küçücük bir toz zerresi kadar bir boyuta iniyorsunuz. Şimdi o boyuttayken tüm odanıza bir göz atın. Odanız normal boyutta. Sonra bu küçük toz zerresi kadar tüm odayı toz zerreleriyle kaplıyorsunuz. Sadece bir şeylerin üzeri toz değil, milimetresine kadar her yer toz. İşte bu tozla kaplı olan odamız Güneş sistemimiz ve evinizin de diğer odalarının tozla kaplı olduğunu hayal edin. İşte evinizde Samanyolu galaksisi. Şimdi bu evden çıkıp mahallenizi, şehrinizi, ülkenizi, dünyayı o küçücük toz zerresiyle karşılaştırın. İşte bu da bilinen evren. Ve bu kadar devasa bir alanda yalnız olmamız mümkün mü? Ve bu evrenin büyüklüğünde bizim onları veya onların bizi bulması ne kadar sürer? Daha da ürkütücü senaryo ya tek başımızaysak? İşte bugün konuştuğumuz paradokslar bunlardı. Belki Shakespeare oyunlarının gerçek yazarı Shakespeare değildir. Belki Theseus'ın gemisi artık aynı gemi değildir. Belki evrende yalnız mıyız? Bilmiyoruz. Ama mesele belki de hiçbir zaman bu tarz sorularda kesin cevaba ulaşmak değildi. Mesele zihnimizi bu tarz soruların içerisinde gezindirebilmekti. Çünkü zihin zorlandığında büyür. Belirsizlikten kaçtığında değil. Onun için burayı acayip sorularla meşgul tutun.